Evet, bir Marmaris videosu çekiyorsanız bence videoya buradan başlanır. Şu görüntüyü görüyor musunuz? Biraz sonra içine böyle dalacağız. Turgut Şelalesi'ndeyiz. Ne yapayım ya, yol kenarlarını seviyorum ya. Köy meydanını görsünler, bak amcalarımız oturuyor. Nimara Mağarası'nın tam girişindeyiz. Burun Ucu Macera Parkı burası. Marmaris Günlücek Milli Parkı'ndayız şu anda. Sanki Marmaris'i şu fotoğraf temsil ediyor değil mi? Marmaris'e gelince mutlaka buraya da uğruyor insanlar ya. Yemek de yemeden videoya başladık ha. Gezilecek, görülecek yerler mantığında yazın video çekilince daha farklı oluyor ama şu anda Şubat ayındayız. Buralarda oturan biri olarak ve sizlere hem akşam yemeklerinizde hem de kahvaltılarınızda böyle ailece izleyebileceğiniz bir video çekeceksem eğer, şimdi de ufak ufak da olsa sizlere hem bilgi verebilecek hem de alternatif olabilecek böyle nokta nokta yerleri göstermeye çalışacağım. Olabildiğince fiyat da vermeye çalışacağım. Marmaris videomuz başlıyor. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Şu an tabii kış olduğu için balık temalı bir şey oluyor. İnsanlar geliyorlar, balık tutuyorlar. Azman ağzında falan denerdik. Levrek falan çıkabiliyor oradan. Levrekler falan oluyor da. Çıkmadı. Bugün de buradan deneyelim. İyi bakalım, tamam. İyi istirahatler size. Bu da buralarda yaşayan insanların hobilerinden bir tanesi oluyor işte. Yani insanlar kendilerini dinlendiriyorlar. Geçen sefer de biz yapmıştık öyle bir şey. Biz beceremedik tabii ama. Şimdi karşı tarafta Sedir Adası var. Tekneye bineceğiniz yer burası. Sedir Adası'na gitmek için. Tabii şu an sezon kapalı. Nisan'ın 15'inde falan açılıyormuş. Ama ortam çok güzel. Şu anda da dinlendirici bir hava var burada. Marmaris'teki duraklarınızdan bir tanesi de burası olabilir. Oradan geldiniz. Şu anki gibi böyle boş olmayacak ama araçlarınızı buraya koyuyorsunuz. Sonra ormanın içine kontrollü bir şekilde dağılıyorsunuz. Şuraya bak ya. Aklı olan insan gelir bu tip yerlerde zaman geçirir ya. Zarar vermeden gezer dolaşır, şuraya bak ya. Böyle bir şey olamaz ya. Haberi yokken böyle var ya, morallenir adam ya, haberi yokken. Akşam eve gider der ki ne oldu lan bana der. Korumak önemli işte. Abi şuraya bak ya. Etrafı gezerken zaten bir zihinsel netlik yaşıyorsun yani, o ayrı konu da. Burayı ilk defa gördüm ben, şu derinliğe bak, masallardaki gibi, filmlerdeki gibi. Abartmıyorum değil mi ya Onur? Baksana abi. Bak en uçta bir tane yeşillik gözüküyor ya. Ya hep böyle arkadaşlarımızla konuştuğumuz bir şey var, tamam mı burada? İnsan her hali için tabii ki şükretmeli ama kendi hayatımıza baktığımızda burada hemen hemen insanların hayatları birbirlerine benziyor. Bazı şeyleri gerçekleştirmiş insanlar diyeyim sadece. Bilmediğimiz rahatsızlıklarımız bile geçebilir yani, bilemiyoruz ki. Ama baksanıza ortama. Sadece burada söylenecek şey şu. Abi sahip çıkalım ya. Vallahi sahip çıkalım. Böyle konuşanı da lütfen şöyle kenara itmeyin. Şov yapıyor falan gibi algılamayın. Zaten ayırırsınız. Sizin zihniniz onu ayırır. Ama gerçekten hemen arkasından bu koruyucu tavrı ortaya çıkıyor. Çıkması lazım. Marmaris Günlücek Milli Parkı'ndayız şu anda. Burada ateş yakmak yasak, mangal yakmak yasak, sigara içmek yasak. Bence şöyle gidelim. Deniz tarafı karşısı. Marmaris'e geldiğinizde gelinebilecek uğrak noktalardan birisi. Yani burası sizin için ne ifade eder Marmaris planınızda? Burası günübirlik geleceğiniz, ailenizle, evinizde yaptığınız şeyleri yiyebileceğiniz, denize girebileceğiniz, orman banyosu yapabileceğiniz lavabolar falan da var burada. İçinden sular akıyor. Şol cennetin ırmakları diyorlar ya, öyle ırmaklar akıyor. Ama içine girmeyeceğiniz, çocuklarınızla eğleneceğiniz, ikinci kişiliğinizin ortaya çıkacağı olumlu anlamda. Çünkü hani sakladığımız kişiliklerimiz var ya yaptığımız işlerde. Şu suyun kenarına gelir misin abi? Benim susmam lazım şu anda. Ya çok güzel. Şu anda bak bir şey söyleyeyim size. Yazın buraya geldiğinizde buralar çok kalabalık olacak. Ben çok insanı da seviyorum. Ben sosyal bir insanım. Yani çok insanla da seviyorum. Kötü insanla sevmiyorum. Tabir biraz yanlış oluyor. Ben insandan kaçıyorum. Hayır öyle değil. İnsan lazım arkadaş. Şimdi Temmuz Ağustos'u hayal edin. O zaman bir sürü kişi var. Şu an kimse yok.
yer bize ait gibi şu anda. Onu bari Şubat'ta hissedeyim değil mi? Mart'ta hissedeyim. Burası Marmaris Günlücek Milli Parkı ve şu an onun iskelesindeyiz. Özlüyorum her an seni, kalbim Marmaris'te kaldı. Geceleri uykusuz geçer, sen de bana ağladın mı? Siz böyle nedir? Aile düzeni nedir? Kardeşler. İkiziz. Arkadaşımız. Öyle bir bağırdı ki Muratça diye. Ben ne dedim sana oradan gelirken? Ben tanımadığım için çok üzüldüm. Murat kim dedi? Murat kimdi? Ya ben gerçekten son dönemde hemen hemen her gün seninle ilgili bir video izliyorum. Yani işte Murat nereye gitmiş, Murat kiminle olmuş. En çok sevdiğim de zaten senin için hemen hemen herkes bunu söylüyor. En son neydi o, Turgay mıydı? Turgay Başyay'la. Onu izledim mesela. Talha Hoca ile gittiydik. Evet, hani sen diyorsun ya, işte sen daha iyi bilirsin, sen televizyoncusun. Ha, evet. O da sana diyor ki hani olur mu, senin olayın bambaşka. Yani senin bu işte bu yaptığınız video olayına tam olarak ne deniyor bilmiyorum ama yani bu senin samimi konuşman. Bir de hemen hemen her gittiğin yerde eminim birazdan bize de yardımcı olursun. Hemen Evet. kolları sıvayıp işe girişiyor olman böyle beni böyle şey gibi oluyor. Hani artık Murat ya, bizim Murat. Bak ya yine bak yine kolları sıvadı, iş yapıyor falan gibi. Muratça programının sonuna geldik. Balı. Şöyle. Bala uzatıyorum ben de. Konuşsun. Gerçekten üzerine yoktur. Gerçekten. Evet. Gerçeği açıklıyorum. Ben Muratça değilim. Genelde benzetiyorlar. Öyle mi? Hı hı. O yüzden seni kırmamak için geldim ben de buraya. Evet ama yani Çok çok ben- da hazırlıklısın yani. Mikrofon, kamera. Hemen ve- nasıl? Yani o kadar alışmışsın ki benzetilmeye. Bütün alet edevat hepsi. Tamam. Evet. Kahve ikram edebiliriz size. Çok Olur, güzel vallahi. kahvelerimiz var. Hemen. Küçük büyük filtre kahve, çay. Kahvesi de var. Valla bu kadar ne seçeceğim ben şimdi? Hayatı böyle yaşıyoruz işte. Öyle mi? Gerçekten. Yani kahve içmek midir hayat? Hayır, asla değil. Şu zenginliği bir şöyle bir bakar mısınız? Değil mi? Yani. Yapmak istediğin ne varsa bunu ertelemeden, engellemeden, yani işte rüzgarmış, hava bilmem kaç dereceymiş falan filan değil. Sadece şu grup buluşabilmek adına işte bunları yapıyor. Bu kadar malzemeyi taşıyor, buraya kuruyor. Belki içinden işte 2 bardak içecek, bir fincan içecek, bir tane yumurta yiyecek ama bu kadar şeyi Yani bunu hepimiz birbirimize gösterdiğimiz saygıyla alakalı. İstanbul'da, Ankara'da yaşayan, büyük şehirlerde yaşayan insanlar bu şekilde bilmiyorum. Günlük Peki, yaşayabilirler mi? peki bir şey soracağım. Buyurun. Böyle anlattığınız bu güzellikleri bir insanın yaşaması için çok ağır bedeller ödemesi gerekiyor mu? Kesinlikle hayır. Sadece bir karar. Ben Marmarisli değilim, arkadaşlarım da değil. Arkadaşlarım Adapazarılı, ben Zonguldaklıyım. Depremden geldik. 99 depreminden sonra göç yaptık buraya. Ve kaldık. Buraya Ben, gelince ben aşık olduk Zonguldaklıyım. ve döndük. Evet. Döndük, geri dönüş yaptık ama kalamadık. Ya ben neredeysem siz başka biri konuş. Evet, biz böyle çenemiz düşüktür biraz. Estağfurullah. Biz Ardı kahvemizi ardına içelim. konuşuruz. Ama bir şey söyleyeyim. Burada güzel olan bir şey var. Beni böyle güler yüzünüzle karşıladınız. Teşekkür ederim. Bir de Ama kahve... sizden de kaynaklı. Öyle mi? Sizin de enerjiniz, elektriğiniz gerçekten karşı tarafa geçiyor. Güler yüzünüz. Onunla da alakalı olabilir. Tabii ki ben tanımıyordum sizi ama bundan sonra takip edeceğim. Zevkle takip edeceğim. Çünkü ablamın desteklediği bir fenomen diyeyim artık. Kesinlikle doğrudur. Estağfurullah. Peki. Vay, Takip çıkıyor. takip yalnız lütfen. Ben takip edemeyeceğim de Merveciğim ben bağlı. Bir dakika. Şu kahvaltıya gösterir misin? Hemen hazırladılar. Şuraya bak ya. Çok var çeşitimiz. Bir anda Ama çok. daha bir Çantanın sunum bir yapmadık. tanesi Şunlar şey bizim mi? Evet, sizin. Tamam. Bu arada sizin bardaklarınızı almadık ama değil mi? Yok yok hayır. Var ben getirdim. Biz böyle gelen halktan işte buradan yerli insanlar olur ikram ederiz çay kahvemizi diye. Daha böyle şey geliyoruz. Bu arada ne işlerle meşgulsünüz? Ne yapıyorsunuz? Koca parası yiyoruz. Açım. Hocalarımız çalışıyor. Biz Tamam. Turizmci, yaşıyoruz. turizmci. Çocuklarımız var. Benim küçük 2 yaşında Kışın kızım var çalışmıyorlar zaten. Çalışmıyoruz şu anda. Eşlerinize çok çok selamlar inşallah. Onurcuğum kahveni al. Ben de kahvemi alayım soğumadan. Bir deniz kokusu ki efsunlu. Özlüyorum her an seni, kalbim Marmaris'te kaldı. Marmaris Milli Parkı'ndan devam ettik.
Nimara Mağarası'na doğru gidiyoruz. Bir sonraki sahne orası olacak. Şöyle bir yer. Yolun kenarında böyle benim dikkatimi çeker. Hani böyle uzun yollarda yolculuk yaparken yol kenarında böyle bir yer ararsınız ya, sıcak, samimi, böyle dikkatinizi çeker. Önünde böyle çim bir alan vardır. O oradan kazanır yani. Önünü iyi yapmıştır. Sizin dikkatinizi çekmek istiyordur zaten. Böyle bir yer yani. Tabii kocaman, hemen gözünüzün önünde, dikkatinizi çekiyor. Baksanıza. Arkadaşla gelirken şu sohbeti yaptık. Bir tane 15 metre teknesi olan biri var. Bir de 17 metre teknesi olan biri var. Bunların çocukları böyle aralarında konuşuyor. 15 metre teknesi olan çocuk üzülüyor. Baba bizimki niye 15 falan diyor. Bu böyle hani klasik, böyle klişe bir konudur ya. İmkanlarımız dahilinde ne kadar mutluyuz onları konuşuyoruz böyle. Ya böyle hani fakirlik savunucusu falan yapmıyorum. Zenginliğin savunucusunu da yapmıyorum. Herkesin her şeyi olsun. Herkes güzel böyle konforlu bir şekilde yaşasın. O ayrı konu da. Şöyle düşünüyorum. Elimdeki imkanlarla neyim varsa o kadar büyüğüm, o kadar mutluyum. Yani onu keşfedebiliyor olmak bir seviyedir yani. Çünkü her insan kendisinden fazla bir mülk sahibi olan birine otomatikman özeniyor. Bize bunu mu öğrettiler, o kuşakta ne öğrettiler, ne bileyim, bilmiyorum. Yani sormak lazım. Böyle bir şey var, mutludur. Tamam, ama başka yerden bu gelirken götürdüğü neleri var falan gibi sorgulamak lazım. Biz bardağın dolu tarafına bakan taraftan olmalıyız bence. Böyle güzel bir ortam. Buraya da geçiyoruz. Devam ediyoruz. Ya tabii bana böyle çok mesaj geliyor. Bu tarz videoları izlediklerinde insanlar tatil yapmayla yaşamayı karıştırabiliyorlar bazen. Etkisinde kalabiliyorlar. Bu da biraz üzücü sonuçlar verebiliyor. Biraz insanın akıl sağlığıyla bazı şeyleri değerlendirebiliyor olması lazım ya. Nimara Mağarası'nın tam girişindeyiz. Araçlarınızı koyduğunuz yerler bir buralar, bir de biraz daha geride var. Artık bir yerlere ulaşım çok kolay. Navigasyona ismini yazdığınız zaman hemen ulaşıyorsunuz yani. Onları çok belirtmiyorum. Biraz taşlar kalkmış. Yazın buraya geldiğinizde şu an o günleri görebiliyorum. 2 tane 3 tane tişörte ihtiyacınız olacak. Güzel bir ayakkabıya ihtiyacınız olacak. Yani yürüyüş ayakkabısı, rahat etmeniz için. Güzel, konforlu bir yürüyüş için. Çünkü biraz buradan oraya mesafe var. Yürüyeceksiniz yani. Ama zaten etrafı görmek, gezmek değil mi mesele? İçeri doğru girelim bakalım. Marmaris Milli Parkı Nimara Mağarası nasılmış? Evet, yaklaşık bir 5 dakika bile olmadı yani. O kadar bir yol yürüdük. Buraya geldik. Bu merdivenleri görünce burada durabilirsiniz. Daha ileri gitmeyin yani. Eğer hedefiniz Nimara Mağarasıysa. Marmaris'e tatile gelen birisinin mutlaka ziyaret edeceği bir yer. Mağaradan ben ne anlıyorum, bana ne katacak diye düşündüğünüzde tarih bilinci katar. Çünkü neden? Mağaralar geçmiş medeniyetlere ait izler taşıyor. Belki birçok insanın göremediği şeyleri bile görebilirsiniz. Yani jeoloji sevginiz vardır, bunu bilmiyorsunuzdur ama bu tip yerleri gezdiğinizde ortaya çıkabilir. Keşif ve macera duygunuzu ön plana çıkartabilirsiniz. Yani ne bileyim, mesela ben buralarda böyle gezdiğimde dağın taşın arasında veya eskiye ait medeniyetlerin kurulduğu yerlerde bir 150 yıllık taş evi bile gezdiğimde aynı duyguları hissediyorum. Onları belki keşfedebilirsiniz. Zarar olmaz yani. Baksanıza, buralarda yaşamlar olmuş mesela. Düşünsenize. Buralarda insanlar yaşamışlar. Tamamen basit bir hayat. Çok detay yok. Düşlerimi yoksa sen mi değiştin? Ayrılırsa aşka sıra gelmiyor. Okyanus mu iki şehrin arası? Kaç saatlik yol ki şurası? Muratça. Ah, seni hatırladım ben abi. Sanki bir kere daha görüştük bir yerde. Yaylada Kavun Festivali'nde görüştük. Tamam, hatırladım ben seni abi. Ne yapıyorsun abi? Torunu gezmeye getirdim İyi. de kapalı. Oturup Şu bir an- çay içecek yer yok hani. Oraya açın. Bir kişi bulunsun, bir çay içsin. Aslında vardır. Yok mu kimse abi ya? Yok ya, yok. Sen burada yaşıyordun değil mi abi, Marmara? Ben Bolu'da yaşıyorum. Muğla merkezde.
Ha oradan çıktın geldin buraya. Torunu gezmeye getirdik işte. Torun nerede geziyor? Marmaris'te geziyor. Ne güzel. Sizin yollarınız da doğanın bilincinde olan, aynı frekansta olduğunuz, hiç kimseye zarar vermeyen, hayvanı seven, doğayı seven insanlarla kesişsin. Şimdi Marmaris Macera Parkı'ndayız. Burnucu Macera Parkı burası. Daha çok çocuklarınızla geldiğinizde böyle vakit geçirebileceğiniz, onları da mutlu edebileceğiniz bir yer tipi gibi duruyor. Çay kahve içebiliyorsunuz. Hemen arka tarafta orada kapalı alan var. Yazın tabii ki belki kapalı alana ihtiyacınız olmayacak ama çok sıcak olacak burası. Şu an bu videoyu kışın izliyorsunuz. Şu an serin. Onu hissetmiyorsunuz ama yazın. Bak ben de böyle video çekiyorum. Yani böyle kısa şort, böyle tişörtle falan 50 dereceleri falan buluyoruz yani. Bilginiz olsun. Buradan alışveriş yaptığınızda, yemek yediğinizde, çay kahve içtiğinizde kredi kartınızla ödemeniz gerekiyor. Yine böyle yerleri gördüğümüzde insanın canı ne istiyor? Hemen böyle bir et pişireyim, mangal falan ama yasak. Böyle bu tip yerlere gittiğimde oranın kuralları neyse size söylemeye çalışıyorum. Buralarda yaşayan biri olarak. Ama ne serbest? Tamam çocuklar için böyle yerler var ama büyükler için de böyle şurada durup hemen denizin kenarında, suyun kenarında böyle boş boş uzaklara bakmak var. Bu serbest. Bak küçümsemeyin bu durumu, size söylüyorum. Gerçekten çok dolu bir şey. Boş boş bakıyorsun ama bunu yaşayın, bunu yapın. Elbette yapıyorsunuzdur ama gerçekten içi çok dolu. Kendinizle yüzleştiğiniz, böyle kendinizi dinlediğiniz bir durum yani. Size Marmaris'in denizinden gönderiyorum. Evet, Marmaris'te yemek denince akla gelen yerlerden bir tanesi, hatta çoğunuzun çoğunlukla aklına gelen yerlerden bir tanesi. Hacı'nın yerindeyiz efendim. Tam öğle suları. Bizim de herhalde videomuzun ortaları gibi düşünüyorum. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Buranın esprisi ne? Biraz daha piyasaya göre uygun bir yer olduğu için tercih ediliyor ve şu anda da öğle zamanı olduğu için de görüyorsunuz bir sıra var, bir kuyruk var. Tatlıya kadar aldık değil mi? Şu salatayı ortaya koyuyorum şöyle. Gerçi ciğerin de salatası var ama. Acıkmışız ya. Şu kadar şey 341 lira. Şu kadar. Ya tabii herkesin tercihi, ekonomisi, bunlar hep farklı olan şeyler. Seversin, sevmezsin, mekandan keyif alırsın, almazsın. Tercihe göre değişiyor. Ekonomisini düşünen böyle bir yer tercih edebilir. Hayır, ben ekonomimi düşünmüyorum. Benim için mekan önemli diyen veya ailemle tatile gelmişim ben böyle harcayacağım diyen herkesin tercihi farklı. Ama böyle de bir alternatif var işte. Sanki Marmaris'i şu fotoğraf temsil ediyor değil mi? Hop gitti. Gelsene bakalım ne çıkacak, merak ediyorum. Kolay gelsin. Geldi mi bir şeyler? Vallahi daha yok abi ya. Ne geliyor? Vallahi ilk kere geldim. Hiçbir şey gelmiyor. Vallahi hiç şey İlk defa mı geliyorsun buraya? Siz çalışıyor musunuz burada? Evet abi. Ne iş yapıyorsunuz? İnşaatta mı? İnşaatta. Nereden geldiniz? Siirt'ten. Siirt'ten mi? Kışın çalışıyorsunuz, Çalışıyorum. Ya- Sazan açıldı. Daha burada gidiyorsunuz zaten, evet. İyi bakalım. Kolay gelsin size. Yaklaş yaklaş. Kabul ediyor mu seni? Yaklaş bakalım. Kaçmıyor senden ha. Vay 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 vay. Bak en büyük gücünü kullanmıyor. Yürümeyi tercih ediyor ya. Aa geldi. Marmaris Halk Plajı'ndayız şu anda. Tam Marmaris merkez burası. Şunlara bak ya. Marmaris'e gelince mutlaka buraya da uğruyor insanlar ya. Buradan geçmeden olmaz. Bu Marmaris merkezine uğramadan olmaz. Marmaris Kalesi'ne çıkmadan olmaz. Bu arada
Şunu söyleyeyim size. Marmaris bir derya, bir dünya. Ona benzer tatil yerlerinin olduğu gibi. Ege Akdeniz şeridine baktığınızda her yerin ayrı özellikleri var. Buranın da şu anda bir videoya sığmayacak kadar yani yüzlerce gidilecek yeri var. Ben size sanki böyle bir merkezdeyken veya merkeze yakın yerlerde konaklıyorken gidilecek yerleri gibi gösteriyorum gibi kabul edin. Çünkü çok büyük yani sığmaz. Tabii Marmaris denilince akla gelen en güzel, en iç rahatlatıcı şeylerden bir tanesi de koylar. Marmaris'in koyları. Nasıl ki Göcek'in koyları konuşuluyorsa, nasıl ki Antalya'nın koyları konuşuluyorsa Marmaris'in de güzel koyları var. Bunlardan 2 tanesi Turunç ve İçmeler. Bu videoda gidemeyeceğiz oralara. O konu ayrı bir konu ama şu an bulunduğumuz noktaya İçmeler 6 kilometre civarında. Turunç ise 20 dakika falan civarında. Bazen kışın ne yapıyorlar orada? Bu tarz yerlerde yaşamak nasıl oluyor? Biz şehirde koşturmacanın içindeyiz. Siz orada ne yapıyorsunuz gibi bir bakış açısı var ya doğal olarak. İşi olan olmayan o boş vaktini buranın özelliğine göre böyle değerlendiriyor. Geliyorlar, oturuyorlar. Kitap okuyan okuyor. Eşiyle gelen oturuyor. Burada keyif yapabiliyor. Havanın hele böyle güzel olduğu zamanlarda ki çok oluyor. Kış burada zaten yani toplamda 2 ay gibi. Yani 60 güne yayılmış gibi düşünün. Tabii ki aralarda fırtınalar oluyor, yani sel baskınları oluyor. Yüksek yerlere kar yağıyor tabii ki oluyor ama mesela şöyle baktığınızda şurada oturup bir telefonla konuşmak bile, karşı tarafa bakmak bile dolu bir aktivite yani. Amcam görüyor musun? Bak ne kadar güzel. Ben çekebilirim amca. Çekmeyeyim mi? Yeter. Bir tane çekeyim seni ya. Benden bir anı olsun ya. Teşekkür ederim. Dedim böyle kendi kendine çekiyor, ben çekeyim bir tane. Şöyle. Evet. Hazır. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Telefon dolmuş ama. Dolu. Dolmuş telefon abi. Uygulama çok. Atatürk heykelinin tam önündeyiz şu anda. Yazın buralara kadar gelip de bu videoyu da izleyip buralarda aklınıza gelirsem bir fotoğraf çekin. Beni de Instagram'dan etiketleyin, paylaşım yapın, olur mu? Güzel olur, güzel olur. Şimdi iç taraf, merkez taraf burası. Elbette bazı yerlerin finans olarak yani tatil bütçelemesi olarak belli fiyatlara baktığını biliyoruz. Yani öyle bir yere tatile gidersiniz ki çok para harcarsınız, keyif alamazsınız. Ama öyle bir yere tatile gidersiniz ki az parayla çok böyle dolu dolu kendinize göre kallavi bir tatil yapabilirsiniz. Marmaris'in de baktığı bir durum var. Atıyorum Dalyan'ın da baktığı bir durum var. İşte Kaş'ın da baktığı bir durum var. İçeri doğru girdiğinizde büyük şehirlerdeki fiyatlarla hemen hemen aynı. Yani çok böyle devasa yukarı çıkan işte Marmaris şöyle pahalı, işte Bodrum şöyle pahalı. Elbette o tip yerler vardır ama hani hep diyoruz ya bu tip yerlerde başka değinen kanallar da vardır mutlaka ama burada konuşulan şeyler bizim ülkemizde daha çok var bu. Bilmiyorum, katılıyor musun? Bazı insanlar evet çayın 5 lira veya 10 lira olduğunu biliyor ama 100 lira para vererek o parayı veremeyenlerin olmadığı bir yerde çay içmek istiyor. Böyle bir durum var. Maalesef ayrı olmak istiyor onlardan. Biraz bu gözle de bakılabilirse olay daha iyi anlaşılabilir ama tabii ki kötü niyetliler yok mu? Yani var. O ayrı konu. O başka bir konuya giriyor. O yüzden gideceğiniz yere hazırlanırken bütçe planlaması yapın. Sadece dikkatli bir analizle birkaç tane video izleyerek hazırlanabilirsiniz. İster aile olun, ister tek başınıza gelin. Mesela sizin için şu halk kafenin fiyatlarına da göz gezdireyim. Hani fiyat görünce o arada da videodaysam onu gösteresim geliyor. Demleme çay 10 lira, bitki çayları 20 lira, Türk kahvesi 35 lira, dublesi 40 lira. İyi bak burada fiyatları iyi ha. Kaşarlı tost 80 lira, sütlü kahve 50 lira. Bu bisikletleri de telefonunuza indirdiğiniz bir uygulama sayesinde kullanabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Çocuklarınız belki şu tekneyi görünce binmek isteyebilir. Binmek yasak, bilginiz olsun. Olur ya, çocuk yani isteyebilir. Marmaris'e kadar gelmişken bir tane taksiciye de en azından arabası olmayanlar için şu durağın oraya kadar geldim. Arkadaşı da yakaladık, dedim birkaç sorular soralım. Değil mi? Bilgi Tabii. güzel olur yani. Tabii. Şunu sorayım. Havaalanına indiler. Dalaman Havalimanı'na. Oradan taksi buraya ne kadar yazıyor ve buradaki güzergahları söyleyelim. Dalaman Havalimanı indikten sonra taksimetre buraya 3350 lira ücret yazıyor. Ama tabii ki o rakamlara gelmek mümkün mü? Değil. Oluyor mu iş?
Mutlaka gece saatlerinde, geç saatlerde mutlaka çıkıyor tabii ki. Siz tabii ki burada işte koylara götürüyorsunuz veya mesela atıyorum buradan içmelere 6 kilometre ne kadar? İçmeler 6 kilometre 350 lira falan yazıyor. Turunç koyu mesela 20 kilometre civarı. Turuşköy 850 lira yazıyor. 850 lira. Evet. Burada başka hangi koya giderler? Kız kumu 750 lira yazıyor kız kumuna. Aktaş gördüğümüz karşıda marina genelde büyük tercih olan. Oraya 500 lira yazıyor. Bizi büyük şehirden izleyen çok fazla insan var. Oradaki gibi şey oluyor mu böyle değişim saati falan muhabbet? Biz zaten işsizlikten yakınıyoruz. Onu da dillendirmiş oluyor mu? Büyük şehirden gelen misafirlerimiz İstanbul olsun, İzmir olsun, Ankara olsun. Taksi müsait bir kısa mesafe gideceğiz ama dediklerinde tabii ki buyurun dediklerinde adamlar bir yani gelen misafir bir şeyle karşılıyor bizi. Acaba Ya nasıl olur ya? mümkün mü falan diyor. Diyorum ki tabii ki buyurun. Ya biz işte bulunduğumuz şehirde taksi bulmakla sıkıntı yaşıyoruz. Bizim diyorum yani böyle misafiri ayırt etme gibi bir şansımız yok. Peki bir taksiciye sorulur mu bilmiyorum da arabası yok, imkanı da az ama böyle güzel yerlerde tatil yapmak istiyor. Geldi bir şekilde buralara minibüs hattını kullanmak istiyor. Burada nerede otogar falan nedir? Nereden nereye kadar gidiyor? Nereye kadar servis var? Şu karşıda görmüş olduğumuz yani çatıların hepsinde yol güzergahı üzerinde hepsinde dolmuş bulunmaları mümkün. Buradan geçen farklı dolmuş renkleri var. Mavi armut olan, turuncu içmeler, kırmızı beyaz beldibi. Tabii beldibi geçmiyor buradan ama içmeler ve Marmaris armut olan ve turunç olmak üzere bu güzergahtan geçiyor. Mesela Muğla merkeze kadar geldiler. Otobüsleri orada indi. Oradan da buraya gelebilecekleri bir minibüs var mı? Tabii ki var. Her Tamam. saat başı. Güzel. Ya bir taksiciden aldığımız bilgilere bak ya. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Rica ederim. Mutlaka bulurlar seni abi. İnşallah beklerim. Marmaris taksi. Durağın senin mi? Nerede mümkün mü? Çalışan. Biz Tamam. çalışanız. Estağfurullah. Tamam olsun. Sorun yok. Burada olmak güzel bir şey ama değil mi? Tabii ki. Tabii ulaşım konuşulduğunda ulaşım araçlarından bir tanesi de bunlar. Yazın daha çok oluyor. Bunu ufak böyle tatlı bir uyarı olarak kabul edin lütfen. Yazın insan tabii biraz daha böyle enerji salgılaması fazla olduğundan dolayı bunlarla ilgili çok kazalar oluyor burada. İnsanlar burada hem yürüyor hem geçiyor. Araçlar da geçiyor. Bakın şuraya. Şu an birkaç tane araç var ama yazın daha çok olacak. O yüzden hem bunları bıraktıkları için hem de çok böyle saçma sapan sürdüklerinden dolayı çok fazla kaza oluyor. Ufak bir uyarı olsun. Kaza olmasın yani. Evet, şimdi böyle yürüyoruz ama yine kış konseptinde olduğumuz için İşmeler plajına da geldik bu videoda. Demek ki gelecekmişiz. Yazın ışıklar yanıyor. Mis gibi berrak, sığ bir deniz var. Akşamları burada insanlar yürüyorlar. Tabii ilk defa buraya görenler veya ilk defa bu videoyu izleyenler ilk halini böyle boş olarak görüyor ama yazın böyle değil tabii ki. Şu denize doğru inelim bakalım. Tabii hep arabası olanlara göre konuşuluyor ama Marmaris merkezden düzenli olarak kalkan dolmuşlar var buraya. Onlarla ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şimdi böyle gittiğim yerlerde bazen denizi de merak ediyorlar. Ya acaba taşlık mıdır, kum mudur diye. Şuraya biraz yaklaşırsan zaten hemen anlayacaksınız. Etrafa baktığında da çözebileceksiniz. Yani biraz hafif coğrafya bilginiz varsa sığ bir yer burası. Bak bizim gölgelerimiz de orada. Sezonu açtı şu anda. Evet. Ya bir yeri 365 gün yaşamak var. Bir yeri bir hafta yaşamak var. Herkes tercihlerini yaşıyor. Ama baktığında şu anda şöyle bir kameraya çevirirsen şu an boş bir plaj. Yazın tabii ki buralar böyle doluyor. Şezlonglarla kiralıyorsunuz. Evet, burası Orhanya Mahallesi. Biz dün gece burada konakladık. Şöyle bir yer yapmış. Bizim izleyicilerimizden sağ olsun ara sıra buluşuyoruz böyle. Hem onu ziyaret ediyoruz hem de güzel vakit geçiriyoruz. Şöyle U şeklinde 3 tane tiny house'u koymuş. Kendi yeri, kiraya falan vermiyor. Tabii böyle bir video yapıyorsam izleyicilerin ilgilendiği konulardan bir tanesi de fiyatlar olabiliyor. Fiyatları böyle tam net olarak tabii ki veremem şu anda, hem Şubat ayı hem de daha insanlar işletmeleriyle ilgili tadilat yapıyorlar.
Şu sırada sona kadar, tabii ki başka köylerde de var ama bungalov tesisleri var. Bazılarının adını görüyorum, bazılarını bilmiyorum. Sahiplerini de tanımıyorum tabii ki. Ama benim size şöyle faydam olabilir. Görseli besleme adına böyle bir yerde tatil yapmak istiyorsanız, mesela bazı aileler için bazı yerler uygun değil. Bazı seçenekleri olabiliyor. Yani hemen deniz kenarında olabilirim. Veya işte bizim çocuklar havuzu seviyor. Deniz olmasa da olur ama havuzu olsa iyi olur şeklinde düşünceleri, istekleri olabiliyor. O yüzden ben şimdi size burayı böyle görsel olarak göstermiş olayım. Evet, denizin içinde size yürüyor görüntüsü veren meşhur Kız Kumu'na geldik. Ama ondan önce şunu söyleyeyim. Hemen yakınlarınızda Selimiye, Bozburun, Söğüt, Taşlıca, bu yerleri mutlaka duymuşsunuzdur veya okumuşsunuzdur. Buralara da çok kısa mesafelerde ulaşabilirsiniz. Kız Kumu, evet, meşhur. Denizin içinde yaklaşık 600 metre uzunluğunda, tam karşında. Zaten denizin renginden belli oluyor, bakın. Kum olan yer, kum olmayan yer. Ve hemen hemen 3 metre 5 metre genişliğinde doğal bir kum yolu burası. Tabii ki efsaneler var. Her şeyle ilgili herkes her şey söyleyebiliyor. Tarihten şu an günümüze kadar bir sürü doğru yanlış her şey gelebiliyor. Ben pek böyle efsanelere inanmam. Bu kum yolu sayesinde işte tatilde insanlar böyle denizin ortasında yürüyormuş gibi gözüküyor. Bu da farklı bir deneyim. Güzel. İnsanların anılarında kalan bir şey oluyor. Ama nedir o efsane? Efsaneye göre bir kral bir kızı seviyor ve ona kavuşmak için denize kum serpiyor. Şöyle bir alana. Şu karşıya geçmek için de mücadele gösteriyor. Bu çalışmayı gösterirken boğuluyor. Konu bu. Özetle arkadaşlar. Dolayısıyla bu kum şu an günümüze kadar bu şekilde geliyor. Anlatılan budur. Bence size karışmıyorum tabii ki. Bu benim kafa yapım. Yani etrafa bakın abi. Masmavi deniz, çam ormanları, harika bir coğrafyamız var. Harika bir manzara var. Bırakın efsanelerle uğraşmayı, o an imkanlarınız neyse üzerine bastığınız toprağın keyfini çıkarmaya bakın. Ailenizle, çocuklarınızla güzel vakit geçirmeye çalışın. Çünkü hem zamanımız az hem de tatilde geldiğimiz zamanımız az. Şu ağaç var ya, bak şurası. Şöyle renkli oraya lastikler yapmış, boyamış. Emek sarf etmiş. Tanımıyorum tabii ki sahibini falan ama benim ilgilendiğim başka bir şey. Şu ağacı görünce, yani aslında şu ağacın altını görünce aklıma şu geldi. Şimdi son yaşadığımız dönemde artık her şeyin inanılmaz pahalı olduğu dönemde hem video içeriği üreten hem de insani olarak bu gözle baktığımızda parası olan için bir problem yok tabii ki. O her şekilde işini görür. Edep sınırları çerçevesinde tabii ki bunu da yapabiliyorsa, sadece para yeterli olmuyor bazılar için. Önemli olan yani böyle dünyayı gizliden izleyen, hani ellerini kavuşturmuş bir fotoğrafla dünyaya bakan, kimseye zarar vermeyen ama böyle kendine göre hobileri olan, istekleri olan, bazı yerlere gitmek isteyip de imkansızlığı yüzünden gidemeyen, bazı şeyleri de yine imkansızlığı yüzünden yapamayan ama bunun için de çıngar çıkartmayan, kimseyi de rahatsız etmeyen profiller var ya. Abi bakın şimdi bak yollardayım ya. Sürekli yollardayım. Eğer uzun zamandır izliyorsanız beni zaten bu durumu biliyorsunuz ama her ne kadar çok fazla somut olarak yapacak bir şeyim olmasa da yollarda bir sürü profil görüyorum. Bir sürü böyle insan görüyorum. Çeşitli. Aleykümselam. Çantayı götürmüşler. Efendim? Çantayı almışlar dün benim. Çalmışlar mı? Almışlar yani 5 kilo elma vardı. 4 tane mara koydum. Götürmüşler. Neredeydi ama çanta abi? Dur diye vereceğim. Heh. Bunu takip eden bilen kişidir. Ha bilmiyorum ki abi ya. Sen neresin? Ben buradayım. Ben burada kalıyorum. Ha kaldım bana biriş geldin. Geçenler görüştük. Sigara tekbir ettin. Allah razı olsun. Şimdi yenilmiş içilmiş böyle hayırlı ayları gördük. Bir zaman görüşürüz. Tamam amcacığım sağ ol. Ölmüşleri gördük. Sağ ol tamam Haftaya amcacığım. kalkacağız karım sen bırak. Tamam ben gelirim tamam amcacığım. Hep o tip insanlar için bir şeyler yapmak istemişimdir. Yani önemli olan o insanlar için bir şeyler yapmak veya o insanların işte mutlu olması için çaba sarf etmek. Böyle insanları gördüğünüzde hep böyle bir şeyler yapmak için çaba sarf edin diye sadece şu an dijital olarak bunu yapabilirim. Başka bir şey yapamam şu anda. Bu arada arkadaşlar şimdi Orhaniye köyünün geçiş yolu burası. Selimiye'ye doğru giden yol, Bozburun'a doğru giden yol. Oradan ayrılabilirsiniz. Taşlıca'ya kadar bile gidebilirsiniz yani. Biraz Marmaris'te sanki burası saklı kalmış işte geçiş yolu gibi gözüken bir durumu var bu Orhaniye köyünün. Bu da hafif böyle bir zayıf tarafını gösteriyor Orhaniye. Çok fazla bilinmiyor. Mesela şunun arkasında hemen denize açılan, hatta işte az önce gösterdiğim bizim kaldığımız yer var yani. Mesela buradan giriliyor. Burada bir sürü otel falan var. Bir de bu abimize bir hediye olsun. Şöyle bir yer var burada. Çoban Pide. Burayı size öneriyorum. Şöyle bir alanı var.
Dün akşam burada pide yedik. Önerebilirim. Daha sonra ne olur, nasıl olur tabii ki bilemiyorum ama güler yüzü vardı. Bizi de izliyormuş daha önceden. Birkaç tane videomuz karşısına çıkmış. Burayı önerebilirim. Bilginiz olsun. Orhane'den geçerken burada bir pide yiyebilirsiniz. Ne kadar sessiz köy ya. Bayır köyü burası. Şu an köyün meydanı kimse yok. Ya buna benzerlerine çok rastladım da hani köyde insan yok, işte zeytine gitmişler, işte köyde insan yok, bir şeyler toplamaya gitmişler, çalışmaya gitmişler vesaire ama şu an var ya hem bunun keyfini yaşayalım. Köy boşken sanki köye dağılıp bir şey toplayasım geldi. Evet, genelde turistlerin de ziyaret ettiği Marmaris sınırlarında bir köy olduğundan dolayı bakın görüyorsunuz zaten rengarenk. Vallahi o kadar zamandır geliyorum Marmaris'e, ben gelmedim ya bayıra. Bir de diyorlar ki her yeri geziyorsun. Gelmemişim işte abi yani. Bayır köyüne gelmemişim. Vallahi çok beğendim yani. İnan çok beğendim. Çünkü niye biliyor musun? Yani kontrol dışı bazı köyler turizme açılabiliyor. Şuraya bak rengarenk. Ama o köyün içindeki bazı vatandaşlar istemeyebilir. Veya yani ne kadar istemese de olur ama onu kabullenmeyebilir. Onu da gelen insanlara yansıtabilir. Belki olabiliyor yani böyle bir durum. Şunun rengarenkliğine bak. Şuranın düzenine bak. Herkesin her şekilde turizm başlığı altında yaptığı işlere bak. Yani buraya bir tane ayrı video ayırmam lazım yani. Şimdi burada 2 tane ağaç var. Bu videoda size bunu göstereceğim. Sırf bunları görmek için bile gelebilirsiniz buraya. Asırlık ağaç. Onun orada 1880 yaşında yazıyor. Çınar ağacı bu. Burada köylüler var. Onlar diyorlar ki 2000 yılı aşkın falan diyorlar yani. Ama ilginç bir şey var. Mesela şuranın kalınlığına bakın. Şunun kalınlığına. Bu hak ediyor. Mesela buna böyle ağzının içinin doluluğuyla 2000 yıllık, 3000 yıllık desen de gider yani. Baksana şunun kalınlığına. Bazı parçaları tabii ki hem budanmış hem de işte fırtınayla falan kopmuş. Kendince düzenlemeye çalışmışlar. Ayar vermeye çalışmışlar ama gene de onun o silüeti duruyor. Zaten burada yazıyor. Çınar ağacı. Tabiat anıtı 1880 yaşında. Ama kamerayı şuraya çevirdiğimizde bu da selvi ağacı. Diyorlar ki ondan daha yaşlı bu. Ben baktığımda ikisine karşılaştırdığımda sanki o daha heybetli, o daha yaşlı gibi duruyor ama bu selvi ağacı daha yaşlıymış. Onun da böyle çeşitli uygarlıklar gördüğü, çeşitli medeniyetler gördüğü aklımıza geldiğinde daha bir başka bakıyorsun değil mi? Ben şimdi bu ağaçları görüp de sarılmaz mıyım? Aa, biz bunu kaç kişi sararız lan? Gelsene. 7 mi diyorsun sen? Onur 7 kişi diyor. Şimdi hemen ölçü yapalım. Ben ağaç ölçer Murat. Ağaç ölçer. O ne lan? Bak. Şöyle. Bir kişi olduğunu düşün. Ben şimdi ölçeceğim onu doğru bir şekilde. Geldim, ellerimi açtım, 2 oldu. Şuraya kadar geldim, 3 oldu. Şuraya geldim, 4 oldu. Şu tomruğun altına. Şuraya kadar getiririm, 5 oldu. 6, 7. Bravo be. Bence de 7. Yani seni haklı çıkartmamak için aslında bir eksik veya bir fazla söyleyebilirdim ama hakikaten tam böyle 7. Ortaya bakın, hani köy meydanlarını çok seviyorum diye bir mesaj gelmişti geçen. Ben de çok seviyorum. Şöyle hafifçe çevirebilir misin? Köy meydanını görsünler. Bak amcalarımız oturuyor. Yemek de yemeden videoya başladık ha. Tost falan vardır burada, kahvaltı mavaltı. Bir şeyler yiyelim şimdi. Şuranın boyunu görüyorsunuz değil mi? Ben oradan mümkün değil giremem yani. Ama hani eski evler o şekilde ya, biraz daha böyle alttadır yani. Burası da Selimiye gibi bir taşlık bir yer ya. Neyse, sizi gezdirdiğimiz bir videonun içindeyiz ama ben gene böyle yaşamlara kayıyorum. Ne yapayım ya, yol kenarlarını seviyorum ya durmayı. Ya şöyle mesela yoldan böyle hızlıca gelip geçerken göz açıp kapayıncaya kadar geçiyoruz değil mi? 1 dakika bile sürmüyor yani, saniyelik geçiyoruz ama bu dağlar böyle, hep ben öyle bakarım, bilmiyorum yani. Bu dağlar yani binlerce yıldır burada duruyor. Şu kıvrımları görüyor musun mesela? O kıvrımları böyle kat kat, kim bilir her katı kaç bin yılda oluştu yani. İnanılmaz bir şey böyle bakınca ya. Doğa işte insanın aynası gibi yani. Hep öyle düşünürüm. Oraya bakınca kaos mu görüyorsun, huzur mu görüyorsun mesela? Sen ne görürsen olsun. Öyle değil mi? Dağ değil, başka bir şeye de bak mesela. Gene aynı şey yani. Sen ne düşünürsen, aklından ne geçerse olsun yani. Ya çok da böyle her şeye anlam yüklemeye de gerek yok ama insanın da ihtiyacı olan şey de çok basit kardeşim. Biraz su, biraz gökyüzü, biraz da doğa.
Nasıl yollar kötü değil mi? Dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz arabanızı zorlayabilir. Yani yüksek araçta belki sorun değil ama biraz daha alçak araçta belki sorun olabilir. Yüksek araç için de bir şey olabilir yani. Burada bir laf vardır. Güzel yerlere giden yollar kötüdür, kötü olabilir. Bakalım içerisi nasılmış? Turgut Şelalesi'ndeyiz. Suyun yanında ne konuşacaksın abi? Su akıyor, şıldır şıldır konuşuyor. Ne konuşacaksın yani? Ne anlatacaksın? Burası bir şelale olmasa herkesin gelip gittiği. Şöyle bir yerde yaşar mısınız mesela? Onu da kendinize sorun. Tabii yazın burada bir işletme var. Çayınızı kahvenizi içebiliyorsunuz. İşte meşhur, bilmeyenler için söylüyorum. Turgut Şelalesi. Şelalede suya girdim diyen akrabalarınızın attığı paylaşımlar ve binlerce insanın geldiği Turgut Şelalesi burası efendim. Çok uzun süre bir şey yapınca onun ustası oluyorsunuz, o ayrı. Veya bir şeye alışıyorsunuz, o ayrı. Üzerinden uçakların geçtiği bir yerde oturuyorsunuzdur. Bir müddet sonra o sese de alışırsınız. O da ayrı bir konu. O anlamda baktığımızda burada çok uzun zaman geçirebilir misiniz mesela? Başınız da ağrıyabilir sürekli bu sesten, baksanıza. İşin özeti şu, o yazın sıcağında buraya gelip bu doğal güzellikleri görüp şu ağaçlarla biraz iletişim kurup ondan sonra şurada o yazın sıcağında yani şu suya girip serinleyip bir çay kahve içip gidilecek bir yer bana göre. Özlüyorum her an seni, kalbim Marmaris'te kaldı. Geceleri uykusuz geçer, sen de bana ağladın mı? Buraya gelince de ayrı heyecanlanıyorum. Ne bağlı ayakkabının bağı o kadar gezersen. Abi şimdi burada da ya buraya gelince burada böyle çocuklarınızla beraber şöyle bir ağaca sarılma seremonisi yapın. Hatta böyle 4 kişilik bir çekirdek aileyseniz bakalım hangi ağacı hep beraber sarabiliyorsunuz. Böyle bir takım havası oluşturun ve bana Instagram'dan atın, olur mu? Paylaşacağım hepsini. Yani bunu bana gönderin, böyle bir şey oluşturalım buraya geldiğinizde. Ağaçlara yazmak değil de böyle Ali Ayşe'yi seviyor diye biz böyle ağaca sarılarak pozumuz olsun. Videomuzu burada bitiriyoruz. Videomuz nasıl başlamıştı? Marmaris'e ait bir yerde başlamıştı. Nasıl bitiyor? Burada bitiyor. Marmaris videosu burada biter. Ne alakası var? Niye burada bitsin ki yani? Böyle bir şey mi var? Neyse, güzel bir yerde bitiyor işte yani. Aşıklar yolu burası. Yani bu bölgelere geldiğinizde mutlaka uğrayabileceğiniz bir yer. Aslına bakarsanız buranın oluşum nedeni çoğunuz bilirsiniz. Daha önce, yıllar önce buralar çok sulak bir alandı ve sıtma hastalığı vardı çocukların üzerinde. Dolayısıyla bunu engellemek üzere bu okaliptüs ağaçları yurt dışından getirildi. Buralara dikildi ve bu okaliptüs ağacının kurutucu bir özelliği vardır. Yani suyu emme bir özelliği vardır. Dolayısıyla böyle bir yol oluştu. Şu an günümüze geldiğimizde nelere sebebiyet verdi? Turizm başlığı altında konuşuyoruz. Baksanıza. Bu arada burası ayrıca eski Marmaris yolu. Şu an hemen sizin sağ tarafınızda Marmaris'e giden güzel bir yol var tabii ki. Sizlerden ricam, videomuz bitti. Bu Sakar'dan inerken çok dikkatli olmanızı söylüyorum. Zaten AKK videolarında da söylüyorum. Veya yollarda giderken zaten trafiğin çok olduğu bir zamanda geliyorsunuz ya buralara. Akıl sağlığımız yerinde bir şekilde yolculuğumuzu yapalım. Hem de bu da böyle sağa sola biraz böyle bakmaya da sebebiyet veriyor. Yani etrafı da görmeye, doğaya da görmeye sebebiyet veriyor. Umarım ailenizle birlikte çok güzel, aynı zamanda ekonomik tatiller yaparsınız ve her yer ne kadar temiz ya buralarda diyerek gönül rahatlığıyla şehirlerinize dağılırsınız. Çünkü sizden önce gelenler buralara çöp atmayacak. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.